Gezegenin en büyük ev gezen adamı, proje gezen adamı olarak bugün çok önemli bir konu üzerinde sizinle konuşacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım oğlum. Bugün Teşvikiye'de inanılmaz güzel bir daire gezeceğiz. Satışta olan bir daire. Vali Konağı'nın en başındayız. Kahve aldık. Daireye doğru gideceğiz ve Fatih'le buluşacağız. Kendisi Remax'ta profesyonel bir gayrimenkul danışmanı. Bugün bize daireyi o gösterecek. Yine bu yolu yürüyoruz ya. Nerede yürüdük biz bu yolu? Lale'yle. Şu an Vali Konağı'ndan Ritz-Carlton'a doğru yürüyoruz. Zaten gezeceğimiz daire hemen Ritz-Carlton'ın yan sokağında. Mimari bir tasarıma sahipmiş ve aynı zamanda da satışta. Aslında bir aydır falan konuşuyorduk Fatih'le. Şu anda daire hazır dedi ve çekebiliriz dedi. Şimdi evin oraya gelmek üzereyiz. Ritz-Carlton biliyorsunuz ki artık 2 tane çektiğimiz bir proje oldu. Bir 2 sene önce Hint'le çekmiştik. En sonunda Lale'yle çektik. 3 ay önce falan yayınladık bunu. Penthouse'u çekmiştik en yukarıda bak. İstanbul'un her yerinde bir imzamız yok mu peki? Her yerine adım atmamış mıyız peki? Ben daha ne yapayım? Ama daha bu ufak bir fragman yani. Daha bu arada İran, İngiltere, sonra diğer yurt dışı ayakları var. Bir saniye konuma bakmam lazım tekrardan. Gördüm. Okey. Çok güzel bina be. Arkadaşlar şimdi Fatih'le buluşacağız orada. Ona mikrofon takmamız gerekiyor. Fatih hemen orada. Bir 2 saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar Fatih'le buluştuk. Hemen mikrofonunu taktım abi. Orada söyledim çünkü. Evet. Onu zorla bugün bu sıcaklığı buraya getirdim. Beni seviyor ya. Sevilmeyecek adam mıyım? Tabii ki, tabii ki. Çok renkli birisi. Nasılsın? Yiğit'i çok seviyoruz. Sektöre değer katıyor kesinlikle. Teşekkür ediyorum abi. İnşallah yurt dışı turlarıyla böyle vizyonumuzu iyice genişleteceğim. İnşallah, inşallah. Senden bekliyoruz. Abi bekliyoruz. uzun zamandır bu kadar karizma birisiyle bir çekim yapmamıştım. Teşekkür Haberin ederim. olsun. Teşekkür ederim. Ben dedim mimari bir tasarıma sahip bir daire gezeceğiz bugün. Evet. Vali Konağı'na yakın, Ritz-Carlton'a yakın. Aile dairesi de demeyeyim de böyle hoş bir daire gezeceğiz. Evet. Ben sadece fotoğraflarını gördüm ve aynı zamanda dedim satışta. Evet. Bu daireyle ilgili sen ne hissediyorsun abi girmeden? Tek kelime özetleyecek olursam sıra dışı bir daire. Aslında çok standart özelliklere sahip bir dairenin dokunuşlarla, iç dekorasyonla ne olabileceğini bize çok güzel gösteren bir daire. Çok ruhu olan bir daire olduğunu söyleyebilirim. Sen hep böyle sıra dışı mı çalışıyorsun abi? Genelde keyifli evler çalışıyoruz. Evet, Boğaz Ana hattında bölgelerin çalışıyorum. Boğaz hattında çalışıyorum. Ben doğumlu ve Emirganlıyım. Öyle mi? Boğaz hattında hep doğdum, yaşadım, hala yaşıyorum. Severek de çalışıyorum. Boğaz hattında Emirgan, Yeniköy, ofisimiz Yeniköy'de, Tarabya, Bebek, Rumeli Sarısı. 20 yıldır ben de Sarıyer'deyim abi. Evet, sen de Sarıyer'desin. Zekeriyaköy'desin biliyorum. Evet. Zekeriyaköy'de ben de çalışıyorum. Çok sık olmasa da ağırlıklı Boğaz hattı çalışıyorum. Ama şimdi göreceğimiz ev gibi özel evler olduğunda, güzel evler olduğunda bölgemizin dışına çıkıyoruz. Bugün Nişantaşı'ndayız. Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'nin hemen sonunda Fulya'ya inen bir yol vardır herkesin bildiği. O yolun tam sonunda 20 yıllık bir apartmandayız. Ben bu yolu nereden iyi biliyorum abi? Bu arada ben Zekeriyaköy'e taşınmadan önce Ortaklar Caddesi'nde yaşadım 12 yıl. Buraları çok iyi biliyorum. Buradan hemen aşağı indiğinizde de İstanbul Cerrahi Hastanesi var. Orada ben lazer ameliyatı oldum. Gözümü çizdirdim. Yani gözlerimin orijinal rengi yeşil aslında. Yanlış anlamayın. Ameliyatı. Uzağa görme. Sus lan. Girelim mi abi? Hadi girelim. Apartmanımızın adı ne? Aşçıoğlu Konak. Aşçıoğlu Konak. Aha. O bildiğimiz Aşçıoğlu'ların yaptığı mı? Bildiğimiz Aşçıoğlu. Onlar büyük bir inşaat şirketi değil Büyük mi abi? bir inşaat şirketi. Bilinen bir firma. İstiyorsan buradan da az bir küçük bir giriş Abi yapabiliriz. dış cephesi ne kadar güzel ya. İşte yeni yapıldı pantolama. Eski rengi yeşilli meşilliydi. Çok güzel değildi. Burası 22 yıllık bir bina. Garip yanı bir haftadır sabah akşam bir de Avrupa Yakası izliyorum biliyor musun? Hep bu taraflarda geçiyor ya o. O tabii daha atmosfer. Cihangir ama benzer sokaklar, Benzer mahalle sokaklar. kültürü. Mahalle Kültürünün yer aldığı yerler. Şifreyle giriş yapılıyor. Evet. Girelim içeri. Buyurun. Arkadaşlar dairede görüşürüz. Dairemize geldik. Güzeldi Hoş abi. geldin Yiğit. Hoş bulduk. Tekrardan. Şu an girişimizdeyiz, antremizdeyiz ve dairemizi gezmeye başlıyoruz. Müthiş abi. Böyle bir yere geleceğimi tam tahmin edemedim ben. Farklı bir dekorasyon var şu Mehmetcan'ın tam arka kısmında. Bu taraftan başlasak harika olur abi. Evet. Salon ve mutfak kısmı var. Bir de teras mı var? Evet. Özel bir terasımız var. Ben hatta o terasa Nişantaşı'nda bir vaha diyorum. Nişantaşı'nda böyle bir şeyin imkanı genelde Evet. olmaz da. Evet, çok fazla yok. Hatta yani birçok kafede bile olmayan bir terasa sahibiz. Buradan başlayalım. Burası Evet. giriş holümüz herhalde Giriş abi. holümüz. Burada vestiyer amaçlı olan dolaplarımız var. Şöyle bakabilirsin. Bu arada aynı zamanda ev sahibi... Ev sahibimiz evde yaşıyor. 3 çocuklu bir hanımefendi. Yabancıdır kendisi. Zaten evi gezdikçe göreceksiniz. Çok böyle tatlı dokunuşları var. Vallahi evi karıştırırım abi. Belki size sordurabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bu gusto nereden geliyor diye düşünebilirsiniz. Burada depolama amaçlı dolaplarımız var. Ev dolap anlamında oldukça verimli kullanılmış. Evdeki bütün ölü alanların tamamı dolap olarak kullanılmış. Toplamda kaç oda
kata gezeceğiz abi biz? 4+1 bir ev burası. 185 metrekare neti var. Bahçe katı. Bahçe katıdır ama tabii bahçe katı dediğimizde insanlar genel olarak hani böyle girişte ya da girişin bir alt katı düşünüyorlar. Burada bizim dairemizin altında 3 kat daha mevcut. Öyle mi? Evet, oldukça büyük bir bina burası. Çünkü dışarıda yaptığımız tam giriş çekiminde binanın önüyle arkası arasında 3 kat fark var. Oldukça yüksek bir yokuştayız biz. Kapalı otopark falan. Otoparkımız da var tabii ki. Vaha'nın Evet. artı Vaha olması, otopark olması böyle bir alanda. Evet. Normalde burada yaşayanlar çünkü açık otoparklara aylık üyelik yapıyorlar ki. Doğru. Otopark sıkıntısı var burada ya Doğru, da çok İspark fazla. abonmanlığı. Zaten az önce biliyorsun gelirken konuştuk işte Evet. ben otopark bulamadım, 2 tur attım vesaire gibi şeyler olabiliyor. Tam en Nişantaşı'nın- kalabalık saatlerindeyiz şu anda. Evet, Böyle. Nişantaşı'nın en civcivli dediğimiz zamanları, en yoğun zamanları. Öncelikle istiyorsan mutfağımızdan başlayabiliriz Başlayalım abi. gezmeye. Harika bir mutfak var burada. Evet, zevkle döşenmiş. Biz bayağı da böyle yenilenmiş bir ev olduğunu Dekore söyleyebilirim. edilmiş bir ev gezmemiştik. Mimari, tasarıma sahip bir ev. Biz genelde böyle biliyorsun abi. Evet, daha residence ağırlıklı. Penthouse, böyle biraz da Lüks villalar, daha örnek büyük, daire, daha, bazen daha geziyoruz. büyük evler. Burası aslında en başta söylediğim standart bir dairenin ne kadar dokunuşlarla sıra dışı ve farklı olabileceğini bize çok iyi gösteren bir örnek. Oldukça geniş bir mutfak alanımız var. Yarım açık bir mutfağımız var. 18 metrekare kullanım alanına sahip. bu taşlar gerçek. Taşlar kaplama. Kaplama mı? Ama oldukça gerçek duruyor. Aa. Burada bizim binada taşıyıcı perde kolonlardan bir tanesi var. Onun üstü kaplanmış durumda ama oldukça gerçekçi gözüküyor. Wow. Gördüğünüz gibi. Buraya bir mimar mı yapmış yoksa ev sahibi kendi mi Aslında dekore? mimar yapmamış ama tabii evi gören herkes mimar yaptığını düşünüyor. Ev sahibimiz oldukça zevkli bir hanımefendi. İç dekorasyon işlerinden de oldukça fazla anlıyor. Tamamen kendisi yenilemiş. Bir şey havası var Yemin- abi burada. Fransa, French havası var. Doğru. Tam olarak bir Fransız ruhu olduğunu söyleyebilirim. Mesela şuradaki Gustosu olan bir ev, daha önce de söylediğim gibi. evet tam ona benziyor yani. Bu vintage bir ürün mü oluyor? Bu genelde? aslına bakarsak çok vintage bir ürün değil. Yani aşağı yukarı 4-5 senelik bir ürün ama oldukça büyük Simek markadır. Marka söylememizde bilmiyorum sakınca var mı? Yok, hiç önemli değil. Kuzuneli bir fırındır. Çift pişirme yani normal fırın tarafı ve kuzine tarafı olmak üzere 2 tane farklı Ben mesela özelliği var. alsam böyle bir şeyi Oldukça geniş. Zaten buradan gördüğünüz gibi Evet. normal hani birçok evlerde ya da residence'larda gördüğünüz fırınlardan farklı, boyutları farklı. boyut farklı evet abi. Boyut oldukça geniş. Normalde Yani- bize bir Tabii. fırın olur. Evet. Ankastre Evet. set olur. Evet. Yani bu biraz aslında Amerikan evlerinde gördüğümüz Burada yemek yapıyor. fırınlardan. Burada çay, kahve pişiriyor. Aynen öyle. Çaylarımız, kahvelerimiz. Yine aynı markanın davlumbazı var. Simek en pahalı markalardan biri. Diyebiliriz evet. En pahalı markalardan bir tanesi. Evet. İthal bir üründür. Zaten şu an Türkiye'de Gagano ile yarışıyor. ya bazılarında Gagano önde, bazılarında Sinek önde. Ya bu seri şu an Türkiye'de satış olmayan bir seri. Zaten yurt dışından alınmış ve o şekilde de kullanılıyor. Ara ara bunları merak ediyorum da mesela satışta bunlar da teslim edilecek mi? Evet. Komple. Şimdi ev zaten tamamını gezdiğimizde göreceksiniz. Çok böyle kendine has özel demirbaşları ve mobilyalar olduğu için bunların bir kısmını biz tabii ki satışta vereceğiz. Onların başında bu fırın ve davlumbaz geliyor. Çünkü bunu aldığımızda buraya bunun yerine bir şey Ay, koyamayız. mutfağa bayıldım abi. Şurayı bir göstermek istiyorum arkadaşlar bir gelin. Tabii. O kadar tatlı ki evcilik oynarken böyle Evet. kızların oyuncağı olurdu böyle. Evet. Kardeşimin de vardı benim böyle. İşte Barbie evi. Dolapların altındaki işte ledlerimiz, içindeki spotlarımız oldukça keyifli bir mutfak dolabı sunuyor Kamerayı bize. şuraya arkadaşlar gelin şuraya bir bakın. Şurası da çok tatlı bir alan. Ev sahibi de düzenli. Çok, bu arada. evet, çok. Tertipli Evet, birisi. öyle. Burada genelde mutfaklar böyle mi yoksa buraya özel açılmış mı bu? Burası açılmış. Aslına bakarsak ben evin tabii öncesindeki orijinal projesini de inceledim. Normal şartlarda aslında burası mutfak değil. Mutfak evin arka tarafında kalıyormuş ve tamamen taşımışlar. Tesisat taşımak falan maliyetli işler. Tabii çok maliyetli işler. Ve buraya taşınmış böyle bir yarım açık mutfak haline dönüştürülmüş. Şeyin ismini unuttum ya yine. Şeyh Mus diye isim geliyor. Famous çok tatlı. Evimizin köpeği. Evimizin köpeği Famous. Burası da salon alanımız. Evet, salonumuz net metrekaresi Vay. 45 metrekaredir. Kitaplığımız burada yine tamamen buraya has üretilmiş özel bir mobilyadır. Harika bir kitaplık Evet, abi. çok özel bir Doğru kitaplık bir olduğunu yaklaşıyorum söyleyebilirim. ben. Bak burada Evet. Barımız bar var. standımız devam ediyor. Orada bir barımız var. Burası tam böyle bir aslında bekar evine de uygun. Bekar ya da genç çift. Yani çünkü şimdi en son terası gezdiğimizde çok daha iyi anlayacaksınız. Aslında tam böyle arkadaşları topla. Hani yeni evlenmişim. Evet bir parti yapalım. Hani tam Evli öyle bir teras. arkadaşlarımı ya da Evet. sevgili arkadaşlarımı çağırıp burada böyle Evet, bir şeyler evet. içtiğim bir ortama benziyor. Aynen öyle. Çok keyifli bir ev. Burada güzel bir kitaplık alanı var. Evet. Bunlar zaten artık bu evden Tabii ki çıkmış olmuş. tamamı zaten dediğim gibi dairede kalacak demirbaşlardan bir tanesi de kitaplığımız. Burada bir raf sabittir. detayı var mesela. Rafları kaydırabiliyorsunuz bu arada. Doğru evet değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar şuradaki sistemi görün. Raflar buraya sabit değil aslında. Burada isterseniz farklı alanlar yaratabiliyorsunuz. Burada dişleri var ve rafları sürekli hareket halinde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz böyle simetrik, isterseniz burayı komple boş bile Doğru. bırakıp niş bir alan yaratabilirsin. Farklı kullanımlara uygun küçük dokunuşlarımız olduğunu söyleyebilirim.
Her yerde bir detay var abi. Evet, aslında evdeki en temel detaylardan bir tanesini söyleyecek olursam sana, salonumuzda gördüğün mesela farklı bir parkemiz Bu var. parke ne hakikaten abi ya? Bu bir İtalyan parkesi. Markasını bilmiyorum şimdi, yanlış söylemeyeyim ama İtalyan olduğunu biliyorum. Gerçek ahşap. Ahşaptır ve evin tamamında aslına bakarsan o farklı dokunuş dediğim, evin tamamında farklı zemin tipleri kullanılmış. Farklı özelliklerde zemin tipleri göreceğiz. Para harcanmış abi. Tabii evet, bu işler biraz maliyetli. Ya bir aralar benim ünlü bir kız arkadaşım vardı. Audrey Hepburn. Ona mı benzettin acaba? O mu? evet. Ayrıldıktan sonra abi ülkesine geri döndü. Ben dedi Bayburt'a gelemem dedi seninle. Ben dedim memlekete götüreceğim seni dedim. Gelmedi. Ünlü oldu sonra. Kendi bilir. Kaybetti beni. Ya dediğim gibi salonda farklı, koridorlarda farklı, onun dışında odalarda farklı. Doğada yürüyormuşum gibi geldi bana. Farklı zemin tipleri göreceğiz. Aslında bu da evin dekorasyonunda o farklı havayı hissettiren Ne kadar metrekaresi acaba ya? en temel şeylerden biri. Bilmiyorum. Onu sorarız ama. Sorarız. Burada bir teras alanımız var, bahçe Evet, alanı. evet. Buraya en son çıkalım en abi. son çıkalım. Evimizin aslında Burada- en özel noktası. Yemek alanımız var. Bu Aynen mobilyalar kalacak mı? Yani bu aslında bizim en son konuşacağımız şey. Sana danışırlar o zaman. Evet, karşılıklı konuşacağımız bir şey ama bazıları kalacak. Dediğim gibi eve çok özel şeyler ve ev için yapılmış, imal edilmiş ya da satın alınmış ürünler. Örneğin bu avizeler yurt dışından, yine Fransa'dan Bırakmaz. Ben olsam bırakmam. Fransa'dan gelmiş olan ürünler. Dolayısıyla çok ithal malzeme kullanıldığı için Bazıları bırakılacak. Biz bunları en son artık alıcı adayımızla konuşuyor olacağız. İlk odamızı gezmeye başlayalım abi o zaman. Burada birinci odamız, bir çocuk odamız var burada. Burada salon dışında iki odamızdan da terasa çıkışımız var. Bu iki odadan bir tanesi burası. Salon da bitmiyor yani. Devam ediyor. Tabii devam ediyor. Oo. Yani evimizin tamamında teras kullanımı var. Sadece salonda değil. 130 metrekare bir terasımız var. Dediğim gibi Bir evde ya balkon olacak, ya teras olacak, ya bahçe olacak. Tabii ki. Onun dışında yaşam zor olur. Pandemi döneminde hepimiz tabii özel alanlar istedik. Çok da fazla artık insanlar tercih etmeye başladılar. Artık balkon yeterli olmuyor hiç kimse için. Kesmez. Ya teras istiyor ya Şimdi evde bahçe çalışıyor istiyor. adam artık. Alayım diyor bilgisayarın, bir kahvenin bahçede oturayım diyor. Aynen Piyano öyle. çalıyor herhalde birisi evde. Evet. Evde piyano çalan küçük bir Sanatsal birisi var. Evet, öğrencimiz var, kızımız var. Güzel bir odaymış. Ben şimdi bu videoyu çekeceğim. Yayınlayacağız ya. Hı hı. İleride bir çocuğum olursa şu dekorasyonu bir aklımda tutmuş olayım en azından. Tarihe not düşmüş oluyorsun. Aynen, tarihe not tutmuş Bu olayım. videoyla zaten artık hemen Bu parkeleri yakalarsın. herkes bilir bu arada. Evet, klasik balık sırtı parkemiz. Balık sırtı Odalarda parke. bunu görüyor olacağız. En doğal malzemelerden biri. Aynen öyle. Sağlıklı. Çok sağlıklı, tamamen ağaçtır. Onun dışında burada bir gömmel alanımız var, yine spot detaylarımız var yukarıda. Devam edelim abi. Burada mesela son olarak şunu söyleyebilirim Yiğit sana. Dediğim gibi küçük dokunuşlarımız var dekoratif anlamda. Yani kapı kolu belki çoğumuz çok önemsemeyiz ama bu bile ithal bir üründür. Bu da yine yurt dışından gelen özel bir kapı kolu olduğunu Annem beni söyleyebilirim. küçükken hep şeye götürdü abi. Kendisi böyle antikaya meraklıydı. Evet. Hor diye bir yer vardı. Evet, Bir yerler. Oradan hep böyle bu tarz bir şeyler almaya çalışırdı kendisi. Vallahi ona benziyor. Evet, eskitilmiş bir Kapılar da bronz ahşap. gibi lake kapılar. Lake kapı. Evet. Şu ne abi bunlar? Ayakkabılık mı? Ayakkabılık. Evet. Burada bunlar aslında birçok yerde karşılaşabileceğin evdeki nadir şeylerden. Şu ev sahibine soracağım parçalardan. ya, bunu nereden almış? O çok özel. Ajandamız. Buradan Günümüzü, ayımızı burada değiştiriyoruz. düzelttim. Onun dışında yine hemen girişimizde bir ayakkabılığımız var. Yine dediğim gibi bütün alanlar tamamen değerlendirilmiş. Bir Evde. mağaza kıvamında. Evet. Bu arada alarm sistemimiz de var. alarm gördüğüm sistemimiz kadarıyla. var. Onun dışında görüntülü diyaframımız var. Kimin girdiğini çıktığını Görebiliyoruz. görebiliyorsun. Apartmanda görevlimiz var. Şimdi ikinci odamız. Burada çok sempatik, çok şirin bir çocuk odamız var. Örnek daire gibi bu ya. Hava diyorum Evet, bak. aynen öyle. Aa, o kadar hoşuma gitti ki. Çok cici bir oda gerçekten. Asıl burayı da ben ana olarak tutuyorum. Bir kız çocuğum olursa bu Evet. odayı yapacağım bak. Çok keyifli bir oda. Ranzamız, çalışma alanı. Bunlara bayıldım evet, ya. Ders Pembiş çalışma pembiş. alanı, işte oyuncaklarımız, kitaplığımız. Aslında metrekare olarak çok büyük bir oda değil. Büyük. 12 metrekare ama çok Büyük duruyor. oldukça verimli kullanılmış. Küçük bir Bill Gates yetişiyor burada, anladın mı? Hani ofis masası, ofis sandalyesi. Buradan da yine terasa Buradan da çıkabiliyor. yani yine terasa çıkışımız var. Dediğim gibi salon dışında iki odadan çıkabiliyoruz. Bu da ayrıca bize çok kolaylık sağlıyor. Dışarıdan daha serin ev yalnız. Evet. Bugün tabii biraz sıcak bir... Burada odanın bir tarafı şu renk füme oluyor galiba. Burası da pembe. Ya o kırık beyaz gibi bir renk aslında. Hem mobilyayla Evet. hem de diğer şeylerle uyum sağlattırmışlar aslında. Yani perdelerle, dışarıya Aynen öyle. çıkışla. Aynen Güzel. öyle. Yakalıyorum abi ince mimari şeyleri. O konudayız. Karşı tarafta ortak banyomuz Evet, var. genel banyomuz var burada. Güzel bir banyo var burada. Hı. Şuna bayıldım. Evet. İnanılmaz bir ayna. Aynamızın yanında ledli ışıklandırmaları var. Bu tablo neyi ifade Evet, ediyor? her alan değerlendirilmiş. Peki. Gel. Orada da çok renkli bir tablo var. Değişik yine. bir tablo var tuvalette. Mesela sıkılmayacağım tuvalet yaparken. Ben seni göstereyim burada. Mehmetcan'cığım. Mehmetcan bu. Sen Ben şusun mu? Şuyum bro. Obrix. Oryx. Bu esprileri nereden yaratıyorsun?
Üçüncü odamız çalışma odası. Aynı zamanda bir misafir odası şeklinde kullanılıyor. Tam bir yatak değil, misafir Evet. yatağı, koltuk. Misafir yatağı, tek kişilik bir Tek yatak kişilik bir olduğunu yatak. söyleyebilirim. Güzel bir kitaplığımız var burada. Evet. Bunların bazıları yine kalacak, bazıları yine gidecek. Doğru, evet. Yani onlar artık en son konuşacağımız şeyler Burası olacak biraz açıkçası. daha yetişkinimsi bir oda Evet, hissi verdi. evet. Ya şu an aslında çalışma odası olarak kullanılıyor. Burada bir dolabımız var. Onun dışında burada yine bir dolabımız var ve 2 tane kitaplığımız var. Ana yatak odası dışındaki oda metrekarelerimiz birbirine çok yakın. İşte Yakın. 10-12 metrekare gibi metrekareler var ama alanlar çok verimli kullanılmış. Bu da çok CD'li bir dönemler vardı. özel bir CD'lik ve onun bir büyüğü de burada yine hemen bu tarafta göreceğiz. Family rules. Her zaman nazik ol. olun, evet. Birbirinizi gaza getirin. İlham verin yani. Kendine yourself. gurur duy. Özür dile. Diğerlerini affet. En iyisini yap. Çok çalış. Seni seviyorum de. Bana bir seni seviyorum der misin? Yeni şeyler düşün. Seviyorum. Sağ ol. Yeni şeyler dene. Dene. Kalbini dinle. Gerçeği söyle. Lütfen de ve teşekkür et. Oo, güzel. Çocuklar aslında söyleyebileceğimiz en güzel nasihatler. Abi burayı sattıktan sonra bunu bana hediye eder misiniz ya? Tabii neden olmasın. Tabii. Böyle bir zorda bıraktım hani. Banyomuz var. Banyomuz var, ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuz oldukça geniş. Bu banyoda yaklaşık bir 10-12 metrekare var gibi. Aynen öyle. 10 metrekare. Güzel bir Bir banyo. alanımız var. Küvet. Küvetimiz var. Evet. Buraya ama yani hem küvet hem duş beraber de Beraber. kullanılabilir. Sonuçta yeteri kadar alanımız var. Bu şekilde kullanmayı tercih etmişler. Dolayısıyla Yeni model küvetlerden. Yani artık tam kapak yok. Yarı duş. evet, yarı açık oluyor genelde. Yarı açık. Hı hı. Çoğunlukla aslında küvet artık fazla kullanılmamaya başlandı. Daha fazla duş. Duş Yarı, alınmaya hatta yarı başladı. açık duşlar çok daha fazla trend diyebilirim. Ama bana bu küvet olayı tam ev hissi veriyor. Evet. Yaşam hissi veriyor. Aynen öyle. Bu arada Burada özel bir detayımız var. Yani yatak odası ile banyo arasında bir buzlu cam separasyon yapılmış. Bu oldukça şık bir hava katmış açıkçası. ya mesela yatak odasında tam karanlıkta uyumak istemiyorsan buranın ışığını yakıp oraya ufak Evet, bir evet, ışık evet. yüzmesi verebilirsin. Yatak odasına geçiyorum abi. Tabii ki hemen sağ taraftan devam edebiliriz. Oo güzel. Tam bir tasarım, mobilya tasarım. Ev tabii yaşanılan bir ev olduğu için böyle spor aletlerimiz de var evin içerisinde. Renkler çok güzel. Renkler, Renkler boyalarımız, güzel. dolaplarımız burada yine Ikea'yı geziyormuş gibi oldu. Aha. Ikea'nın içinde bölümlendirmeler olur. Doğru. ya. Mesela her duvar aynı renkte değil. Yatağın arkası Evet. mavi, geri kalanlar beyaz. Hissiyat olarak bambaşka son yıllarda hisler aslında farklı duvarları farklı renklerle yapmak biraz trend oldu diyebiliriz. Oldu. Birçok evde var ama öncesinde baktığımızda insanlar bunu hani bu çok tezatlık teşkil ediyor diye yapmıyorlardı. Ama bu evde de gördüğümüz gibi aslında bu tezatlık Bu mesela çok da maviyle fazla onu evet. uyumlandırmış Evet, aslında aynen gibi. öyle. Birbirini tamamlayabiliyor. Doğru dokunuşlar yapıldığı takdirde Aslında asimetri artık moda oldu. aynen öyle. Direkt böyle komple beyaz yapsan tamam o da okey ama şimdi buraya baktığın zaman o da daha büyük görünüyor aslında Evet. bana. Mesela yatak başında eskitilmiş bir aynamız var. Yani şimdi bu ayna olmasa belki daha patlayan bir mavi tonu görmüş olurduk Evet. ama bu bize derinlik Rengi kırmış. evet, rengi kırıyor, derinlik sağlıyor. Sabah buraya gelip üstüne başına bakıp işine gidiyorsun. Aynen Burada öyle. da eski bir CD oynatıcı var sanırım. CD Clock Radio. Doğru, ilk çıkanlardı. Evet, antika. Avize de çok güzel. Ya o kadar çok. Küçük küçük detayımız Detay. çok fazla. Zaten dediğim gibi yani hepsine Özel tek seçmiş. tek baksak O zaman terasa çıkalım. terasımıza geçebiliriz istiyorsan. Arkadaşlar- Evimizin en özel kısmı. Terasta görüşürüz. Arkadaşlar evi gezerken müthiş bir detay yakaladım. Abi French Concon'muş bu şemsiyemizin Şemsiyenin adı. tasarımı. Evet, bu bir farklı- şemsiye Farklı bir tasarım. ama böyle sadece yağmurdan değil sanki doludan da koruyacakmış bir hali var böyle kat kat. Elbise gibi. Evet. elbise gibi. Sıra dışı. Fransız bir şemsiye. şemsiye bu. Aynen öyle. Pahalıdır bunu yerine koyalım. Şöyle bırakabiliriz. Şimdi burada Şu an aslında evimizin en özel alanına geldik. kış bahçesi. Terasımıza geldik. Terasımızda 20 metrekarelik bir kış bahçemiz var. Bu arada devasa bir bahçe gezeceğiz arkadaşlar. Hazır olun. İnanılmaz bir bahçe var. Mehmetcan'ın arkasında, kameranın arkasında. 2-3 farklı yer yaratmışlar. Kış bahçesinden biraz bahsedecek olursam burası aslında bir oda gibi tasarlanmış. Burada peteklerimiz var. Kışın tamamen kapattığınızda oda gibi kullanabiliyorsunuz. Wow. Gayet iyi ısınan bir alan olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında burada görmüş olduğumuz duvar izolasyonu oldukça 7 kat izolasyon yapılmış. Sen 7 katı Zekeriyaköy'deki villalardan çok iyi bilirsin. Tabii. İzolasyonumuz oldukça güçlü. Hem zeminde Hava hem- damlacığı bile geçemez ondan. Evet, hiçbir şey geçirmiyor. Ya çok güzel bir detay gördüm abi. Evet. Lafını balla bölüyorum. Kış bahçesinin yerine priz de Doğru. düşünülmüş. Doğru. Yerde çok tatlı bir priz detayı var. Demek ki burada devamlı Tabii burası bir yaşam oda, alanı var. burası oda gibi. Aslında Oda gibi. bakarsak burası evin en fazla kullanılan alanı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kışın en fazla zaman burada geçiriliyor. Ev sahibi çok Yazında zevkli ya. Ve bu arada kış bahçesinin bütün camları filmli. doğru, evet, biraz güneşi kırar. Kırar. Üste normal şartlarda bu tarz kış bahçelerinde perde kullanılır ama biz burada buna ihtiyaç duymadık. Şu an Kimse yok ki. hem
kimse yok. Hem de onun dışında açıkçası çok rahatsız etmiyor bizi. Isı olarak da binanın konumu itibariyle çok rahatsız eden bir güneş almıyor. Burada çok tatlı bir çalışma masası var. Bir mimari masamız var. Ya müthiş bir manzarası var Evet. buranın böyle. Ya şu an şehir içine göre konuşuyorum. Arkama gelsene. Mimarlık için mi bu? Tabii bir mimari çizim masası. Şu an tamamen normal çalışma için Şurada kullanılıyor. çok tatlı bir görüntü. Ne bu acaba bilmiyorum Evet, ama. o da yine bitkilerimizden. Burada çok Olabildiğince yeşil kullanmışlar. büyük bir zeytin ağacımız var. İşte çam ağaçlarımız var. Burada tüm ağaçlarımızın içinde otomatik sulama sistemleri var. Şöyle görebilirsin. Onun dışında spot ışıklandırmalarımız var. Akşam çok güzel bir görüntü oluyor. O görüntüleri de sana atarım, yine videoya eklersin. Akşam gerçekten bu terasın görüntüsü çok daha farklı. En başta söylediğim vaha kelimesi Vaha. aslında o akşam görüntüye Var mı sende o ithafen. görüntüler? Onları Tabii, koyabiliriz. Evi alan yaşadı. Tabii yani şehrin ortasında, Nişantaşı'nda bu kadar keyifli bir ev açıkçası çok fazla yok. Bir Pinterest evi gibi Evet, aslında. evet. Mesela şöyle farklı küçük bir detay ama ilk bakışta dikkat çekmiyor. Mesela sen de şu an fark etmedin, arkanda yeşil bir alan var. Hani bu alan baktığında çok dikkat çekmiyor. Aslında birçok evde gördüğün kombimiz ve klima ünitesi. Onun dışında da küçük bahçe aletlerinin depoladığımız bir depo alanına dönüşmüş. İyi saklamışlar. Çok- Hiç belli bile Evet, olmuyor. hiç tam bir depolama alanı. Ben Yeşil burayı etrafta kolon yeşil. zannettim neredeyse Evet, ya. öyle gözüküyor. Aslında kombimiz saklanmış burada. Ve bu bile çok küçük tatlı bir dokunuş Burada olduğunu yine zeytin söyleyebilirim. ağacı vardı. Burada çok büyük bir zeytin ağacımız var. Buradan itibaren zemin değişiyor. Gördüğünüz gibi burada traverten zeminimiz var. Traverten zemin üstüne burada tik kaplamamız geliyor terasta. Ben şunun markasını bir çekeceğim abi. Bunu çok Tabii beğendim. tabii. Tabii çekebilirsin. Çok tatlı değil mi ya? Aa, güzel bir şey. Evet. Eğer bunu bulursam Renkli. alacağım. Oldukça renkli. Burada terasımızın ortasına geldiğimizde artık salondan odalar kısmına doğru geçiyoruz ve burada zemin yine değişiyor. Dediğim gibi evde hep farklı zeminler. Zeminler Eve var. çok farklı bir özellik katıyor. Evin içinde gördüğümüz farklı zeminler dışarıda da İsim geçişleri yaşadım. Aynen öyle. Granit, Kışta. traverten ve Aynen. tik olarak devam ediyor. Kış, bahar, yaza geldim şimdi. Aynen öyle. Burası Oldukça tam bir keyifli bir alan. parti alanı değil mi ayağımız? Tam olarak bir Arkadaş parti alanı, ağırlama. arkadaş ağırlama, barbekü Barbekü. yapılabilir. Burada yine çam ağaçlarımız Bunları var. da mı ev sahibi dikmiş? Tabii evet. Burası zaten şöyle ünite şeklinde buraya getirilmiş. Bunlar Taraf ve- yapay değil, gerçek. Gerçek, tamamı gerçek. Tabii. Oo. Tamamı gerçek ağaçlar. Gerçek ağaçlar. Nişantaşı'nın ortasında buradan da çok Evet. iyi görünüyor abi. Arkadaşlar gelin yanıma. Buradan şu açıya bir bakın. Şu an Nişantaşı'nda olduğuma inanamazsın. Zekeraköy'de bile bu kadar tatlı bahçe yaratabilen çok evet. yok yani. Çok fazla yok, doğru. Abi bu Zekeraköy'de- ne meselesi biliyor musun? Vizyon. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle vizyon meselesi. Kesinlikle. Ben bu evden Ne oldu? Mehmetcan ağaçların arasına girdi ve Evet. bu bir şeyin simgesidir. Bu bir- Bilen bilir. çok- Temmuz gel. Femus, gel Femus. Temmuz. Burası loca. Burası evimizin keyif alanı. Senin için bahçeyi kapattım abi. Evet. Mekanı kapattım. Teşekkür ederim. Aslında geniş bir teras. Hep beraber gezdik. Bütün özelliklerini gördük. Mükemmel. Abi Ama ben burası bir gerçekten yani şehrin içerisinde olduğunuzu Vaha ya. unuturuyor kesinlikle. gerçekten bir vahanın içine oturdum ben Aynen yani. öyle. Hani hiç Nişantaşı'ndaymışım hissinde değilim. Evet. Şehirdeymiş çünkü hissi bir de değilim. konum olarak da bu sokak Nişantaşı'nın çıkış noktasında, çıkış arterinde Daha olduğu az için kalabalık. daha az kalabalık var. Daha sakin olduğunu söyleyebilirim Bence Nişantaşı'nın geneli itibariyle. Nişantaşı'nın en iyi bahçekatı dairesi. Bahçekatı diyebiliriz değil mi buraya? Diyebiliriz, bahçekatı diyebiliriz. Şimdi abi 2022 günümüz İstanbul'unda. Evet. Nişantaşı'nın içerisinde Teşvikiye'de. Teşvikiye nereden geliyor? Teşvik etmekten geliyormuş bu arada. Ondan koymuşlar. Daha önceden de Nişantaşı, Nişantaşlılarının bulunduğu yani Nişan adında bir taşın bulunduğu bir mahalleymiş Abdülmecit döneminde ve atış Doğru. alanıymış Osmanlı döneminde buralar. Şimdi abi 2022 İstanbul'unda Ağustos ayındayız. Ağustos ayında Evet. Nişantaşı'nın Evet. böyle müthiş bir bahçeye, terasa, kış bahçesine ve dekorasyona sahip 4 Evet. artı bir dairenin fiyatı nedir? Fiyat olarak Ağustos ayındayız, evet, 2022 senesinde çalışmış olduğumuz mülk 9.9 milyon TL'ye şu an pazarlıyoruz. Aktif olarak satıştadır. İlgililer varsa bana ulaşabilirler. Yiğit'e de ulaşabilirler. Açıklama kısmına senin bilgilerini tabii girebilir ki. miyim abi? Çok memnun olurum. Nelerini girebilirim? Instagram hesabına girebilirsin, telefonumu girebilirsin. Yonca, MySpace, Facebook, Instagram, Yani, Twitter. Şimdi Mırç vardı biliyorsun. tabii tabii. MSN'e Eskiden. geçtik sonra. O zamanlar MSN'de ne dinliyorum özelliğini koyabiliyordun. Evet. O zamanlar ne dinliyorduk biz genelde? Teoman, Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi, Manga, Şebnem Ferah, Özlem Tekin. Özlem Tekin, 50 Cent. Vay MSN neydi ya? Ne aşklar yaşadık MSN'de ya. Tabii o yani müzikleri oraya koyduğunda o müzikleri görenler Aha, ona göre tabii, tabii. yazıyorlardı. Şey tribi yok muydu? Hepimiz bunları yaşamışız. Meşgul. Hep Evet, meşgul. Bir de meşgul vardı. O zaman senin bilgilerini aşağı koyuyorum Lütfen, abi. koyarsan Mail tabii, adresini, tabii ki. bilgilerini. Sen Lütfen. bana paylaştın WhatsApp'tan, Tabii ben ki. onları koyacağım. Bir an önce elinizi çabuk tutun, bilmiyorum zaten yetişebilir misiniz artık da. Aylık kira fiyatı ne olur abi? Tahmini bir fiyat verecek olursam bu metrekaredeki 20-25. bir özellikle 25-30 bin bandına çıkar bu ev. Yani Vah. 25-30 bin arasında bir rakam olabilir, 30 bin olabilir. Belki bir tık üstünde zorlayabilir. Potansiyeli var. Daireyle ilgileniyorsunuz, elinizi çabuk tutun. Fatih ile iletişime geçebilirsiniz ve bu bölgede veya Boğaz hattında da gayrimenkulleriniz varsa Fatih'e teslim edebilirsiniz. Teşekkür
teşekkür ederim. Sağ olun. Teslim ediyorsunuz. Sonra da ben gelip video çekiyorum abi. Tabii ki her zaman. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Renk kattınız gerçekten. Bir sonraki videoda seninle görüşmek üzere abi. İnşallah. Bakalım. Senden haber bekliyorum. Bakalım bir daha nerede karşılaşacağız? İnşallah tekrar. Bir yalı falan olur ya Boğaz hattı. Yalı aslında daire. yarın yani imza attım. Alacağımız bir yalımız var Yeniköy'de ama Evet, yarın ben seni ararım. bakalım onu organize etmeye çalışıyorum. Okey. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beyler bayanlar kanala abone olmayı unutmayın. Yiğit'i likelamanızı ben de öneriyorum. Maço Abone halimi olma- görmeye başladığınızı diyeceğiz. Her video attığımda haberinizin olmasını istiyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olunca çünkü size bildirim düşecek telefonunuza. Bildirimleri de açmanız gerekiyor tabii ki de. Evle ilgili düşüncelerinizi aşağıda paylaşırsanız çok memnun olurum. Canınız çete çok selamlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Love you.